Bugün sizlerle Türk kahvesi yapacağız. Türk kahvesi yapmak için gerekli olan malzemeleri sayıyorum. Türk kahvesi, isteyenler için şeker ve su. Burada da benim elektrikli cezvem var. Elektrikli cezveme suyumu koyuyorum. Sadece kendime yapacağım bir fincan. Daha sonra da kahvemin sonu kalmış kahveyi ekliyorum. Karıştırdım. Cezvemi açtım. Cezveme elektrik verdim. Şu anda karıştırayım. Şu anda koyar koymaz su cıvışlamaya başladı. Kaynaması yakın. Kaynamaya başladı bile. Şu anda kahvemi haşladım. Bakın hala kaynaması devam ediyor. Kahvemizi şu anda haşladık. Kameradan dumanını çekeyim. Bu elektrikli cezvem benim 1000 wattlık yani 1 kW'lık bir elektrik cezve. Eğer tek bardak kahve yapacaksanız ya da az miktar bir su ısıtacaksanız gücü yüksek olduğu için hemen suyunuzu kaynatıyor. Bu elektrikli cezvemin üzerinde herhangi bir güç ayarı da yok. Ve ben buna güç ayarı yapacağım. Elektrikli su ısıtıcınız, cezveniz ya da elektrikli ısıtıcınız varsa oradaki gücü yarıya diyotla düşürebilirim. Diyot doğru polaritede üzerinden akım geçiren, ters polaritede üzerinden akım geçirmeyen bir devre elemanıydı. Ve ben bunu daha çok alternatif akım devrelerinde doğrultma amaçlı kullanıyorum. Ama tek bir diyot kullandığımda polaritesine bağlı olarak ya artı ya da eksi alternansı geçirecektir. Yani sinüsoidal grafiğin sadece yarısını üzerinden geçireceğinden dolayı gücü yarıya indirmiş olacağım. Bunu kullanırken de cihazın üzerinde yani bunu cihaza takıp buradaki su cezvesine takıp anahtarını işte iki konumlu bir anahtar şekline getirmiyorum. Çünkü o kısmı su alabilen tehlikeli riskli olan bir yer. Bunun için ekstradan bir ara kablo yapacağım. Bu ara kabloyu yaparken de ara kablonun üzerine bir tane anahtar bağlayacağım. Bu anahtarın uçlarına da diyot bağlayacağım. Eğer anahtarı ben kapatacak olursam bu diyot kısa devre olacak. Akımın hepsi buradaki anahtarın üzerinden geçecek. Sinüsoidalın hem artı hem eksi alternansını ben buradaki cezveye uygulamış olacağım. Eğer anahtarı açacak olursam burada diyot devreye girecek ve diyot sadece sinüsün ya artı ya eksi alternansı yani yarısını geçireceği için de ben oradaki su cezveme yarım güç vermiş olacağım. Burada diyot seçerken şuna dikkat etmemiz lazım. Su cezvemiz burada 1 kW civarında, 1000 Watt civarında. O da kaba bir hesapla 4 amper akım yapar. Her ne kadar efektifi yarıya düşse de minimum 4 amperlik bir diyot bulmanız lazım. Ve burada aslında efektif değeri 220 volt olan benim sinüsoidal şebeke gerilimim tepe değeri, pik değeri 310 volttu. Bunun için de en az 500 voltluk ve 4 amperlik bir diyot kullanmanız lazım. Benim bulduğum diyot 1000 volt ve 6 amper. Biraz buraya yerleştirirken zorluk çekeceğim. Üzerinde biraz oynama yapmam gerekecek ama herhalde başarabilirim. Bu anahtarımı yapacağım ara kablonun üzerine faz ya da nötr iletkeni bilemeyiz çünkü yerleri değişebilir. İletkenin üzerine bağlayacağım. Şimdi buradaki sarı yeşil kablo topraklama kablosu, buna dokunmuyorum. Bunlar canlı uçlar ya faz ya nötr. Dediğim gibi yönüne bağlı olarak faz nötrün yeri değişir. Ama standartlarda mavi nötrdür ve kahverengi üzerine ben anahtarı bağlayacağım. Anahtarı bağlarken de öncelikli olarak şöyle bir ön bir yerleştirmeyi yapayım. Şu şekilde denk gelecek. Şuradan yan keskiyle kessem olur. Şimdi diyodumu bu iki Clemens'e gelecek şekilde şekil vereceğim diyoduma. Bunu yaparken de anahtarı fişe yakın yere koymakta fayda var. Çünkü fiş havada olacağı için işte setin üstünde kalıp ya da işte yerde, zeminde kalıp bu anahtarın ıslanmasının önüne geçmiş olacağız. Eğer daha cezveye yakın yerlerde kullanacak olursanız
Anahtar daha yere yakın olacağı için belki üzerine su dökülme, su alma riski olacaktır ama bunu prize yakın, yani fişin takıldığı prize yakın kısma yapacak olursanız bu biraz daha güvenli olacaktır. Planım buradaki boşluğa bu diyodu yerleştirmek ve bacaklarına şekil vermek ve yalıtmak. Bunun için kablolardan çıkan şu anda diyodu anahtarın uçlarına bağladım. Şurada şeye bakıyorum, bu diyodun bacağı buradaki gelecek vidaya dokunur mu? Vidaya dokunmaz. Ama burayı bir sıcak silikondan da ekstra yalıtmakta fayda var. Anahtarımı kapatıyorum. Piyasada puar anahtar ya da kablo üstü seyyar anahtar dedikleri anahtarlar. Bu yanlış görmüyorsam Wilco'nun anahtarı. Diğerleri daha yassı, daha küçük. İçerisine diyodu koyabileceğiniz bir yer olmayacaktır. Bu tip büyük, geniş bir anahtar kullanmanız gerekli. Şimdi bunun priz kısmını da yapayım. Aslında diyotla güç düşürme kullanılan bir yöntem. Eğer tek tüplü, örneğin kuars bir ısıtıcınız varsa ve üzerinde iki ayrı sıcaklık ayarı varsa bilin ki bir diğeri, yani düşük olan ısıtma anahtarı bir diyot üzerinden bağlıdır. Yine aynı şekilde bunu elektrikli battaniyelerde de kullanıyorlar. Elektrikli battaniyede örneğin düşük sıcaklığı almak istediğinizde elektriği diyot üzerinden veriyorlar. Yüksek sıcaklıkta ise diyodu devre dışı bırakıyorlar. Yani bu kullanılan bir yöntem. Cezveme ana kabloyu bağlayayım. Siz anahtar kısmını görmeyeceksiniz ama şu anahtar kısmını, burayı ben size anlatacağım. Kameranın açısının dışında çünkü benim prizim. Vallahi son kahvemi de az önce haşlayarak ziyan ettim. Sadece burada suyun kaynamasını göstereceğim size. Yine suyumu döktüm. Bir bakayım. Bakın şu anda cezvemi açtım. Ve diyodum devrede. Şu anda yarım güç veriyorum. Yarım güç verdiğim için bu cezve 1000 watt değil de 500 wattlık bir cezve gibi çalışacak. O nedenle suyu daha geç pişirecek. Eğer kahve yapıyorsanız bu kahveyi demleyerek pişirebileceksiniz. Az önce bu kadar sürede kaynamıştı. Şu anda daha yeni cıvışlamaya başladı. Eğer 3-4 fincan bu cezve içerisinde kahve yapıyorsanız, sonuna doğru demlemek istiyorsanız anahtara basıp işte gücü düşürüp bir miktar demleme için zaman da ayırabilirsiniz. Şu anda daha kaynamadı. Şimdiye çoktan kaynamıştı. Yeni yeni dumanlar çıkmaya başladı. Şu anda yeni kaynadı suyu. Bu şekilde cezvenizin gücünü düşürebilirsiniz. Yalnız burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu yapmış olduğum işlemi elektrik bilgisi olmayan, elektrik konusunda yetkinliği olmayan kimseler yapmasın. Çünkü düzgün bağlantı yapmayabilirsiniz, hatalı bağlantı yapabilirsiniz. Birilerinin canına kastedebilirsiniz. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız da varsa bunu sokağınızdaki, mahallenizdeki elektrikçiye götürün.
Bana böyle bir şey yap kardeşim deyin. O yapsın, size versin. Eğer elektrikle ilgili bir bilginiz, hatta bilgiyi geçtim, yetkinliğiniz yoksa sakın bunu siz yapmayın.